Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Herkese mutlu bir salı akşamı diliyorum. Umarım güzel geçiyordur gününüz. Güzel geçmiştir. Çok öyle parlak bir gün değildi ama yine de fena da sayılmazdı. Umarım herkesler iyidir. Aylık burç yorumlarını izliyorsunuz. Gördüm. Çok da mutlu oldum. Çok faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. İşinize yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Bu yayının da en başında hatırlatmak istedim tekrar. İzlemeyen arkadaşlar Mayıs ayı burç yorumlarınızı lütfen izleyiniz efendim. Çok önemli bir Mayıs ayına girdik. Ve bugün 2 Mayıs Salı bu akşam ve o dün bahsettiğim yüzeyliklerin olduğu akşamdayız. Ay Terazi burcunda ve biz aslında 3 Mayıs Çarşamba gününü konuşacağız. Ama bu geceden işte yarına geçişte şimdi bugünden itibaren Venüs Neptün karesi aktifleşmeye başlıyor ve tam olarak dördünde aslında Perşembe günü kesinleşecek ama öncesinde biliyorsunuz aktif olduğunda etkileri bizde daha baskın olabiliyor. Biliyorsunuz Venüs bizim sevgi dilimiz, Neptün de biraz daha hayallerle ilgilidir. Şimdi ilişkilerde hayal kırıklığı, astrolojide klasik adı budur. Venüs Neptün karesi dediği zaman böyle bir adlandırma, yakıştırma yapılıyor. Doğru da bir bakıma. Ama sadece böyle değil, çok geniş açılımları var. Venüs dediğimiz zaman burada parayı çok önemli şekilde öne çıkardığı için hani maddi konuları, finansal konuları aynı zamanda Neptün'le de böyle bir karesi olduğunda demek ki parayla ilgili konularda da hayal kırıklığı getirebiliyor. Çünkü Neptün zihinsel olarak bir dalgınlık verir, bir dağınıklık, dikkat eksikliği aslında öyle diyeyim konsantrasyonu dağıtır ve bozar. Bu yüzden şimdiden bugünden hani temkinli olun çünkü ayda Terazi burcunda zaten Venüs tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda da Venüs Neptün karesi de tabii ki çarşamba günü boyunca gayet güçlü etkili olacak. Şimdi ilişkilerde yanılmalar verecektir. Para konularında dağınıklık verebilir. Sisli puslu bazı şeyleri görebiliriz. Uyanırız biraz kafamız karışık, akşam yatarız dağılmışız, sabah uyanırız her yeri sis basmış, gökyüzüyle de ilgilidir çünkü hani havayı da böyle bir puslandırır genel olarak. Ve onun yanı sıra tabii Neptün gazlarla, sıvılarla, şimdi Merkür de ikizlerde burada şimdi yalan da öne çıkar. Yani aslı olmayan asparagas haberler. Dedikodu, bakın dedikodulara inanıp ön yargılı davranıp ilişkilerinizin sakın temelini sarsmayın. Yani benden söylemesi. Ve onun yanı sıra yine hem para dedim hem de dikkat dağınıklığı dedik ve aynı zamanda biraz sıvılarla ilgili mesela zehirlenmeler, alkollü içecekler veya benzeri hani böyle bağımlılık yaratan maddeler diyelim. Hani onlardan gelebilecek mesela bir zarar da söz konusu olabilir sıvılarla ilgili. Ve tabii Venüs ikizlerde olduğu için bu yakın çevremizde olan insanlarla olan bağlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu gazete, işte basın, yayın organları var ya oralarda da özellikle mesela bazı kadınlarla ilgili yalan haberler, iftiralar çıkabilir. Aramızdan, içimizden bizler de bunu yaşayabiliriz. Hani aldanmalara karşı aslında temkinli olmak lazım. Yani böyle çok da güzel bir, sevimli bir açı değil açıkçası. Ama bugün kesinleşmediği halde güçlü olarak etkisini yaşayabiliriz. Hani dikkatli olmanızı tavsiye etmek istiyorum. Bunun devamında bugün neler olacak? Gökyüzünde nasıl açılarımız var? Hemen onlara bakalım sevgili dostlar. 3 Mayıs. Evet, bugün yine böyle çok parlak açılarımız yok. Özellikle bir tane açımız var ki ona biraz dikkat ediyoruz. Akşam 17, 19, 18, 19 Şiron ay karşıtlığı olacak ve gece çarşamba gece saatlerinde saat 23 ile 01 arası Ay Mars karesi var. Öncü burçlar arasında burada yine sakarlık, kazalar Allah korusun, tartışmalar, bakın münakaşalara hiç mi hiç girmeyin. Bugün gerçekten çok fazla suya sabuna dokunmayın. Çünkü bugün ayın güneşe 150'liği var aynı zamanda. Uranüs'e 150'liği var, Merkür'e 150'liği var. Hakikaten çok kolay günlerden geçmiyoruz. Fakat herkes bu şekilde yaşamak durumunda değil. Hiç etki almayan arkadaşlar da olabilir. Mesela burada benim yayınımı
bizimle birlikte takip eden arkadaşlarım birçoğu etki almayacak. %80 bahse girebilirim. Biz buna göre kendimizi hazırlayacağız ve bu enerjiler illaki bizi etkileyecek diye bir şey yok asla. Bizim irademiz var, inançlarımız var, bizim enerjimiz, sinerjimiz var. Enerji, enerji, enerji diyerek bunları savabiliriz açıkçası. Şimdi bugünün güzel saatlerini vereceğim. Şanslı olabilecek, daha bize fayda sağlayacak saatleri. İlk saat tam öğle saatlerinde 12.55-14.00-2 arasında. Bu saati kullanabilirsiniz. Mesela nerede yine işinize yarar? Bu saat hemen söylüyorum. Tabii Merkür Retro bu arada. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bu saate güzellik, estetik vesaire gibi konuları denk getirin. Ama çok önemli bir değişiklik için lütfen Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyin. Ben nacizane tavsiyem size. Ayın 15'inden sonra bekleyin. Ama ufak tefek konular için yapın ve bir alışveriş de yapma dürtüsü doğabilir. Bugün, yarın böyle bir şey almak istersiniz. Yine Merkür Retro hatırlatırım. Kendinizi kontrol ederek alın. İkinci saatimiz de akşam 20.38-21.30 aralığında. Bu da güzel bir saat. Hiç fena bir saat değil. Keyifli olabilir ama işte o Ay Mars karesi var akşam saatleri. Oraya dikkat edin. Bu saati özellikle kullanmanızı dilerim. Eğer çok mühim bir görüşmeniz varsa. Diğer saatimiz ise gece saatlerine geliyor. 2.30 ve 3.20 aralığında. Gece işi olan, görüşmesi olan veya kendi kendine bir şeyler yapmak isteyen, iş toplantısı olan vesaire tabii ki bu saati yine kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, böyle dediğim gibi kolay bir gün değil ki, özellikle akşam üzeri saatlerine biraz dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli konulara belki değinmemek önemli olabilir. Ya da böyle çok ciddi önemli kararlar almamak daha doğru olabilir. Zaten bir de şu var, eğer kafanızda çok soru işareti var ve siz bir kararsızlık yaşıyorsanız, yani şu son mesela 10 günden beri diyelim çok önemli bir konuda hala karar veremiyorsanız, vermeyin arkadaşlar, bekleyin. Demek ki emin değilsiniz. Demek ki doğru olanı daha hissedememişsiniz. Çünkü hissetmek burada önemlidir. Şimdi bugün de Ay, Venüs, Merkür karesi de aktif olduğu için işte burada yanılabiliriz. Bu yüzdendir ki çok önemli kararları yani erteleyebilirseniz erteleyin. Bilhassa da pazartesiden sonraya erteleyin. 5'inde zaten biliyorsunuz tutulma yaşayacağız ve dolunay yaşayacağız ve bu arada şimdi ayın 3'ünden bahsettik. Biz mesela ayın 4'ünde Perşembe günü tam olarak Venüs Neptün karesi saat 19.39-20.39'da tam kesinleşiyor ve hemen öncesinde Ay Plüto karesi de var. Yani Perşembe günü içinde böyle baskın enerjiler altında olacağız. Zaten Cuma günü artık tutulma günü, dananın kuyruğunun kopacağı günler doğru, daha doğrusu ilerliyoruz. Enteresan, gerçekten çok enteresan enerjiler var. Şimdi ben seçim günü için bir yayın yapacağım. Yani 15 Mayıs, pardon 14 Mayıs değil mi? 14 Mayıs'ta. Ay bir dakika arkadaşlar. Karıştırdım, bir yanlışlık yapmayalım. Evet, 14 Mayıs Pazar günü için bir yayın. Zaten her gün yapıyorum ya. Bu yayını önceden yapacağım ve size olasılıklardan bahsedeceğim. Muhtemelen yarın ya da öbür gün yayınlamış olacağım bunu. Çünkü hep soruyorlar, sizce ne olur, sizce ne olur, sizce ne olur. Ben bence ne olur diyerek değil de hani gökyüzünde nasıl etkiler var. Şu an açık mesela, o ana bakıyorum. Ama paylaşmayacağım sizinle. Sürpriz olacak. Öyle söyleyebilirim. Gerçekten sürprizler var. Yenilikler var işte sevgili dostlar. Evet, bugünlük de böyle değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için, kıymet verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Demoralize oluyor olabilirsiniz bugünlerde. Moralinizi düşürmeyin lütfen. Yorumlarda okuyorum ama cevap yazmadığım için okumuyorum zannetmeyin. Like atıyorum yorumlarınıza. Gerçekten morali düşük ya da zor şartlarda veya zor günler geçiren çok var aramızda, görüyorum. Ama bu günlerde geçecek, merak etmeyin. Güzel günler de gelecek. Her şey geçici. Biraz boş vermeyi öğrenmeliyiz sanırım. Her şeyde kafayı takmamak lazım. Hayat hakikaten çok kısa.
Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden günümüzü, anımızı, keyfimizi bozacak şeyleri böyle çok da fazla önemsemeyelim aslında. Biraz fazla ciddiye almayalım her şeyi diye nacizane tavsiyem ve biz güzel niyetlerimizi yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.